Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem çok güzel, yapılışı da oldukça kolay bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde koyu yeşil ve açık sarı tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara 5 şiş. Hemen modelimi de göstereyim. İşte modelimiz bu şekilde hanımlar. Çok güzel, çok kolay, zarif, şık bir patik oldu. Gerçekten yapılışı kolay 5 şiş patiğe yeni başlayacak olan hanımların da tercih edebileceği bir model bu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başlıyorum hanımlar. Bu şekilde yeşil ipim ile ipimin ucunda küçük bir miktar ip bıraktım. 12 ilmek atacağım. 12 ilmek ile patiğimize başlıyoruz. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum 12. 12 ilmeğimizi attık. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar bakın arka yüzdeyiz. Ters tarafındayız örgümüzün. İkinci şişimi alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım hanımlar. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ilk sıramızda ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişe geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimize hemen şu kenara bakın hanımlar. Şu kenarda ilmeğin iki kanadına birden girerek 3. şişimde ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için tığımdan yardım alıyorum. Tığım ile başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum ve şişime takıyorum. Hanımlar başlangıç yerlerinde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. 5. ilmeğim, bir ilmek daha çıkartıyorum. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. 3, 4, 5 ve kenara girerek bir ilmek daha çıkarttım, aldım. Böylece 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım hanımlar, örmeye başlayacağız. Bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 1. şişimdeki 6 ilmeğimi ördüm. 2. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 3. şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz öreceğim. Dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra örmüş oluyoruz. 4 şişimizi de tamamlıyoruz. Evet, bir sıra ördük. Başlangıç yerindeyiz. İlk şişimizdeyiz hanımlar. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artık artırmalarımızı yapacağız. Artırma işlemini şöyle sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. Burada. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Şu 2. ilmeğim. Hemen ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girerek buradan bir adet ilmek çıkartıyorum. Ve bakın oradan kenar alttan aldığım ilmeğimi de örüyorum. İlk artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. 1. şişimde böylece 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Şöyle baktığımız anda kenar sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim.
Bakın hanımlar, sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ikinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta, sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayısı da eşit olacak. 4. şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın, sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizi de artırmamızı yaptık. 7 ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar, bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Şimdi 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de bir sıra boyunca düz olarak öreceğim. Bir sıra artırma yaparken bir sıra ilmekleri düz örüyoruz. Bunun sebebi şu: her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. 3 ve 4. şişime. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın, sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ikinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın, sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar, bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım. Modelimi kurdum. Model açılan bir model hanımlar. Haroşalı modeli olduğu için. Bakın, şöyle de göstereyim. Gayet esnek, açılan bir model. Hani örerken de bunu göz önünde bulundurun. Model 4 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için dilerseniz her şişe 12'şer ilmek yapın. Dilerseniz 13'er, 14'er ya da 15'er. Hiç fark etmez. Model tam denk geliyor. Bunu da belirteyim. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından da birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen başlayacağım modelime. Öncelikle hanımlar, ilk sıramızda ilmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Ön yüze haroşa düşecek bu şekilde. Bakın, ters örgü uygulaması yapıyorum. Ön yüze bir diş haroşamız düşüyor bu şekilde. Bakın hanımlar. Devam ediyorum. 4 şişimde de aynı işlemi uygulayacağım. İkinci şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Aynı işleme burada da devam edeceğim.
Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Yine ilmeklerimi burada da ters örüyorum. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimizi ters ördük. Şimdi sarı ipimizi ekleyerek başlayacağız. Sarı ipimi de şöyle hazırladım. Bu aşamada hanımlar bir sıra ilmeklerimizin hepsini ters ördükten sonra sarı ipimizle modelimize başlıyoruz. Bakın. İlk 3 ilmeğimi sarı ipimle düz olarak öreceğim. Şu birinci ilmeğim, şu 2, şu da 3. 3 ilmek sarı ile ördükten sonra hemen sarı ipimin ucunu şurada yeşil ipime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. Sarı ipimin ucunu yeşilime bağladım. 3 tane sarımı düz ördüm. Bir yeşili örmeden alıyorum. Tekrardan 3 ilmek sarımı düz olarak örüyorum. Şöyle bir yeşilimi örmeden aldım. 3 sarımı örüyorum. Bir yeşili örmeden sağ şişimi alıyorum. Tekrar 3 sarımı örüyorum. İkinci şişimdeyim. 3. sarı ilmeğimi buradan alarak ördüm. Bir yeşilimi örmeden alıyorum. 3 sarı, bir yeşil. 3 sarı, bir yeşil. 3 sarı, bir yeşili örmeden aldım. 3. şişimdeyim. Sizler isterseniz 13'er ilmek başlayın, isterseniz 15'er ilmek yapın. Hiç fark etmiyor. Modeli benimle aynı şekilde kurmanız gerekiyor hanımlar. 3 tane sarı örerek başlayabilirsiniz. 3. şişimdeyim. Yine en son bir yeşili örmeden almıştık. 3 sarımı örüyorum. İlk 3 ilmeğimi sarı ile ördüm. Bir yeşili örmeden alıyorum. 3 sarı, bir yeşili örmeden aldım. 3 sarı örüyorum. Bir yeşili örmeden aldım. Tekrar 3 ilmek sarı. 4. şişimdeyim. Şu 3. ilmeğim. Bir tane yeşili örmeden aldım. Tekrardan 3 tane sarı, bir yeşilimi örmeden aldım. 3 tane sarı örüyorum. Bir yeşili örmeden aldım. 3 tane sarı örüyorum. Bir yeşilimi örmeden aldım. Hanımlar, böylece modelimizde 1. sıramızı tamamlamış olduk. Modelimiz toplam 6 sıradan oluşuyor. 2 sıra sarı ile öreceğiz. 2 sıra yeşil, sonra 2 sıra daha sarı ipimizle öreceğiz. Şimdi ilk sıra sarı ipimizle örmüştük. Geldik 2. sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar sarı ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bakın, sarı ilmeklerimi ters ördüm. Yine yeşil ilmeklerimi örmeden alıyorum. Sarı ilmeklerimi ters örüyorum. Yeşil ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir önceki sırada düz ördüğümüz 3 tane sarı ilmeğimizi 2. sıramızda ters örüyoruz ve aralardaki yeşil ilmeklerimizi yine örmeden alıyoruz şişimize. 2. şişimde de yine aynı işleme devam ediyorum. Sarı ilmeklerimi ters örüyorum. Yeşil ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Geldik 3. şişimize. Aynı işleme burada da devam ediyoruz. Sarı ilmeklerimi ters örüyorum. Yeşilimi örmeden sağ şişime alıyorum. 4. şişimdeyim. Yine burada ilk ilmeğim sarı. Ters ördüm. Yeşilimi örmeden sağ şişime aldım. Ve sonuncu yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Modelde 2. sıramızı tamamladık. Geldik şimdi modelimizde 3. sıramıza. Bu defa yeşil ipimizi alacağız. 2 sıra sarı ipimizi kullanmıştık. Şimdi yeşili kullanacağız. Bu sıramızda 3 tane sarı ilmeğimiz vardı. Ortadaki sarıları örmeden alacağız. Diğer ilmekleri yeşil ile öreceğiz. Bakın, ilk ilmeğimi yeşil ile ördüm. Ortadaki sarımı örmeden sağ şişime aldım. 3 yeşil örüyorum. Ortadaki sarıyı örmeden sağ şişime aldım. 3 yeşil, ortadaki sarıyı örmeden sağ şişime alıyorum. 3 ilmek yeşilimi düz örüyorum. Bir sarımı örmeden alıyorum. Modelimizde 3. sıramızda böyle devam edecek. 2. şişime geldim. Yine burada da 3 ilmek yeşilimi örüyorum. Bu ortadaki sarıyı örmeden sağ şişime alıyorum. 3 yeşil, bir sarıyı örmeden aldım. 3 yeşil, bir sarıyı örmeden aldım. Bu şekilde 4 şişimizde de bir sıra aynı işlemi uygulayacağız. Bakın, ortadaki sarımı örmeden alıyorum. 3 ilmek yeşil örüyorum. Bir sarıyı örmeden alıyorum. 3 ilmek yeşil örüyorum.
Bir sarıyı örmeden alıyorum. Dördüncü şişime geldim. Burada da yine 3 tane yeşil, bir sarıyı örmeden aldım. Tekrar 3 yeşili ördüm. Bir sarıyı örmeden alıyorum. 3 yeşil, yine bir sarıyı örmeden aldım. Son 2 ilmeğimi de yeşil ile örüyorum. 3. sıramızı tamamladık. Şimdi geldik modelimizde 4. sıramıza. Bu sıramızda yine yeşil ipimizle gideceğiz hanımlar. Yeşil ile 2. sıramız oluyor bu. Modelin tamamında da 4. sıramız oluyor. Bu sıramızda da hanımlar bir önceki sırada yeşil ile düz ördüğüm ilmeklerimi ters örüyorum. Sarılarımı örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 tane yeşilim ters örülüyor. Sarılarım örmeden alıyorum. 3 ilmek yeşilimi ters ördüm. Sarı ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir önceki sırada düz ördüğümüz ilmeklerimizi ikinci sırada ters örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmekleri yine örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Bakın sarı ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 3 ilmek yeşilimi ters örüyorum. Modelimizin 4. sırası da bu şekilde. 3. şişimden aynı modele devam ediyorum. Yine yeşilimi ters ördüm. Sarımı örmeden alıyorum. 3 ilmek yeşilim ters. Sarı ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 4 şişimizde de aynı işlemi uyguluyoruz. 4. ve sonuncu şişime geldim. Tekrardan 3 tane yeşilimi ters örüyorum. Bir sarımı örmeden aldım. 3 yeşilimi ters ördüm. Bir sarımı örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kaldı. Bunları da ters olarak yeşil ipimle örüyorum. Yeşil ipimle 2 sıra ördüm. Şimdi ip değişikliği yapıyorum. Sarı ipimi aldım. Modelimizde de 5. sıradayız. 2 sırada sarı ipimizle öreceğiz. Bu aşamada hanımlar yapacağımız işlem şu. Bu modelimizin 5. sırasında ilk 3 ilmeğimi sarı ile örerek başladım. Bir yeşili örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 tane sarımı örüyorum. Bir yeşili örmeden sağ şişimi aldım. 3 sarı, bir yeşili örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Şeklimiz böyle hanımlar. Bu şekilde şeklimiz ilerliyor. Devam ediyorum yine. 3 sarı, ikinci şişimdeyim. Şu 3. sarı ilmeğim. Bir yeşili örmeden aldım. 3 tane sarı, bir yeşili örmeden alıyorum. 3 sarı, bir yeşil olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. 3. şişimdeyim. Yine ilk 3 ilmeğimi sarı ile örüyorum. Tam ortadaki bir yeşili örmeden sağ şişime aldım. Dördüncü şişimdeyim. Buradaki ilk ilmeğimi de sarı ile ördüm. Bakın 3 tane sarı oldu. Bir tane yeşili örmeden aldım. 3 sarı, bir yeşil. 3 sarı, bir yeşil. 3 sarı ve sonuncu yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Modelimizde böylece 5. sıramızı tamamladık. Geldik 6. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar bir önceki sırada düz ördüğümüz sarı ilmeklerimizi ters örüyoruz. Aralardaki bir yeşili yine örmeden alıyoruz. Sarı ilmeklerimi ters örüyorum. Yeşillerimi örmeden alıyorum. Bu şekilde. Bakın hanımlar, görüntümüz oluşuyor. Şeklimiz böyle. İkinci şişimden devam ediyorum. Bir önceki sırada düz örmüş olduğum sarı ilmeklerimi bu sıramda ters örüyorum. Yeşillerimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. 4 şişimizde de aynı işlemi uyguluyoruz hanımlar. Devam ediyorum 3. şişimden. 3 ilmek sarımı ters örüyorum. Bir yeşilimi örmeden sağ şişime alıyorum. Dördüncü şişime geldim. Yine buradaki ilk sarımı ters ördüm. Yeşilimi örmeden alıyorum.
Sonuncu ilmeğimi yeşil örmeden aldım. Modelimiz hanımlar hepi topu bu kadardı. 6 sıradan oluşan modelimizi böylece tamamladık. Model aralarında hanımlar yeşil ile bir diş haroşa örmemiz gerekiyor. Bu haroşayı da 2 sırada yapacağız. İlk sırada ilmeklerin tamamını yeşil ile düz öreceğiz. İkinci sırada da ters olarak örerek haroşamızı, bir diş haroşamızı oluşturacağız. Şimdi model arası için bu defa yeşil ipimi aldım. Şimdi ilk sıramız hanımlar, model arasında ilk sıramız ilmeklerimin tamamını bu sıramızda yeşil ipimizle düz olarak örüyorum. Hepsini düz örüyorum. Bakın hiç ilmek atlamadan hepsini sırası ile düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimin hepsini düz olarak örmeye devam ediyorum. Üçüncü şişime geldim. Aynı işleme devam ediyorum. Bir sıra aynı işleme devam ediyoruz. 4 şişimizdeki ilmekleri de örünce bir sıra örmüş oluyoruz çünkü. Üçüncü şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Model arasında bir diş haroşa olması gerekiyor yeşil ile. Bu şekilde. Şimdi bir sırayı tamamladık. İkinci sıramıza geldik. Model arasını yapıyoruz bu sırada. Bu sıramızda da hanımlar haroşa düşmesi için ilmeklerin hepsini ters öreceğiz. Bakın sırası ile ilmeklerimin tamamını bu sıramda ters olarak örüyorum. Bu sayede hanımlar bir diş haroşa düşüyor. Yeşilimiz ile bakın şeklimiz burada. Yeşilimiz ile böylece bu şekilde bir diş haroşamız oluşuyor. Devam ediyorum. İlmeklerimi yine örüyorum. Şu modeli de uzaklaştırmak istiyorum hanımlar. Kamera oraya odaklanınca görüntü bulanıklaşıyor çünkü. İkinci şişimden devam ediyorum yine. Buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Araya bir diş haroşa ördükten sonra hemen ikinci modelin kurulumuna geçeceğiz. Üçüncü şişime geldim. Haroşalarıma burada devam ediyorum. Bir sıra düz, bir diğer sıra ilmekleri ters örünce bir diş haroşa düşüyor. 5 diş patikte böyle haroşa yapıyoruz hanımlar. Hep aynı yöne örgümüzü ördüğümüz için 5 işte haroşa oluşumu bu şekilde. Bakın hanımlar. Haroşamız kendini daha net gösterdi. Dördüncü şişime geldim. Burada da ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şöyle baktığımız anda bir modelimiz tamamlandı hanımlar. Bakın şeklimize. Burada bir modelimiz tamamlanmış oldu. Hanımlar şöyle model üzerinde göstermek istiyorum. Bakın bir modeli tamamladık. Şimdi hemen ikinci modeli başlatacağız. İlk modeli nasıl ördüysek ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Öncelikle yine bu defa sarı ipimi alıyorum elime. Modelimizde ikinci modelimizde birinci sıradayız. 6 sıradan oluşan modelimizin ilk sırasını yapıyoruz. İlk modelde olduğu gibi ikinci modelde de yine ilk 3 ilmeğimi sarı ile düz ördüm. Bir yeşili örmeden alıyorum. 3 ilmek sarımı örüyorum. Bir yeşili örmeden aldım. 3 ilmek sarı, bir yeşili örmeden aldım. 3 sarı, bir yeşil. Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. İlk işimizde gösterdiğim gibi. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. İlmeklerimi size tarif ettiğim gibi ördüm geldim hanımlar. Şimdi ikinci sıramızı yapacağız modelimizde. Yine sarı ipimizle devam ediyoruz ikinci sıramızda. Bir önceki sırada düz ördüğümüz sarı ilmeklerimizi bu sıramızda ters örüyoruz ve yeşil ilmekleri örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Sarı ilmeklerimi ters örüyorum. Yeşil ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Sarılarım ters, yeşillerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bu şekilde. Modelimizde ikinci sıramızda böyle tamamlayacağız. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim.
İlmeklerimin hepsini ördüm geldim hanımlar. Şimdi 2 sıra sarı ipimizi kullanmıştık. Şimdi yeşil ipimize geçiyoruz. Modelimizde 3. sıradayız. Bu sıramızda tam ortadaki bir sarı ilmeği örmeden alacağız. Diğer ilmekleri yeşil ile düz öreceğiz. Bakın ilk ilmeğimi yeşil ile ördüm. Ortadaki sarıyı örmeden alıyorum. 3 ilmek yeşil örüyorum. Ortadaki bir sarıyı örmeden alıyorum. 3 ilmek yeşil ipim ile düz örüyorum. Ortadaki bir sarıyı örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 yeşil 1 sarı. Bakın şeklimiz bu. 3. sıramızı böyle yapacağız hanımlar. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de aynı şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 4. sıramızdayız. Bu sıramızda yine yeşil ipimizi kullanacağız. Bir önceki sırada yeşil ile ördüğümüz düz ilmekleri ters öreceğiz. Sarıları yine örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Yeşil ilmeklerimiz ters örülüyor. Sarı ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Yeşiller ters örülüyor. Sarıları örmeden alıyoruz. Bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, 4. sıramızı da böylece tamamladık. 2 sıra yeşil ipimizle örmüştük. Şimdi tekrar sarı ipimize geçiyoruz 5. sıramızda. Yine ilk 3 ilmeğimi sarı ile düz öreceğim. 3 sarı. Ortadaki bir yeşili örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 tane sarımı örüyorum. Bir yeşili örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 sarı 1 yeşil. Bu şekilde modelimizde 5. sıramızı yapacağız. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 6. ve sonuncu sıramıza geldik. Bu sıramızda da yine sarı ipimizi kullanacağız. Bir önceki sırada sarı ipimizle ördüğümüz düz ilmeklerimizi ters öreceğiz. Yeşillerimizi yine örmeden sağ şişimizi alacağız. Sarı ilmeklerimi ters örüyorum. Yeşillerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 6. ve sonuncu sıramızda bu şekilde. Bakın şeklimiz bu. Şimdi diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Bakın böylece 2. modelimizi de tamamladık. Şimdi bu aşamada yapacağımız işlem şu. Yeşil ipimi alıyorum. Yine model arası için bakın. 2. modeli bitirdik. Model aralarında yeşil ipimizle bir diş haroşa örmemiz gerekiyor. Yine ilk modelden sonra yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bu sıramızda yeşil ipimizle ilmeklerin tamamını düz olarak örüyoruz gene. Hepsini hiç ilmek atlamadan. İlmeklerimizin hepsini yeşil ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Böyle. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim. İlmeklerimizin hepsini yeşil ipimle düz ördüm. Şimdi 2. sıramızdayız. Bu sıramızda da hanımlar ilmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Böylece bir diş haroşamız oluşacak. Bakın gösteriyorum. Bu şekilde yeşilimizle bir diş haroşamız böylece oluştu. Şimdi diğer 3 işimizdeki ilmeklerimizi de ters olarak örelim gelelim. İlmeklerimin hepsini ters olarak ördüm geldim hanımlar. 2 modeli bitirdik. Ardından araya bir diş haroşamızı da bu şekilde ördük. Şimdi 3. modeli başlatacağız. İlk 2 modeli nasıl yaptıysak 3.'yü de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Kafanız karışmasın diye ilk kurulumunu yine göstereyim. Bakın ilk 3 ilmeğimi sarı ipim ile düz ördüm. Bir yeşili örmeden alıyorum. 3 ilmek sarı örüyorum. Bir yeşili örmeden alıyorum. 3 sarımı düz örüyorum. Bir yeşili örmeden alıyorum. Bu şekilde. Modelimiz yine aynı şekilde devam ediyor. Kafanız karışmasın diye ilk 2 modeli sizlere zaten gösterdim. 3. modelin de başlangıcını yaptık. Hanımlar, ben bu patiğimde toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane model yaptım. 5 model benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Bakın esnek de bir model, şöyle de göstereyim. Şöyle açılan esnek bir model haroşa olduğu için şöyle. Gayet esnek. Siz bu aşamada patiğinizi örerken hani ben 5 model yaptım ama patiğinizi ayağınıza giyin, ölçün. Bilek kısmına kadar bu şekilde örmeniz gerekiyor. Hani dileyen
6 ilmek de 6 model de yapabilir. Hani patiği büyük olanlar varsa onlar 4 model de yapabilirler. Artık ölçüleriniz ne kadarsa, hangisi uygunsa ayağınızı ölçerek yapın hanımlar. Bu şekilde modelinizi dediğim gibi mutlaka ölçerek tamamlayın. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü tamamlayalım gelelim. Hatta sonuncu modeli yaptıktan sonra, model bittikten sonra bir dişte yeşilimiz ile haroşamızı örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, ben toplamda 5 tane modelimi yaptım ve geldim. En son modelimden sonra da yeşil ipimle buraya bir diş haroşa olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Öncesinde bilek ayrımına hazırlık olması için ilmeklerimizi bir sıra boyunca düz olarak öreceğiz hanımlar. İlmeklerimizin hepsini düz öreceğim. Bu aşamada artık sarı ipimi de kestim. Arka tarafa doğru bağladım. Düğümümü attım. Videonun artık patiğimizin devamında ana renk ipim olan yeşil ile devam edeceğim. Gördüğünüz üzere ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Yine ilmeklerimi düz örmeye burada da devam edeceğim. Bir sıra boyunca hanımlar ilmekleri düz öreceğiz. Bir sıra derken yine 4 dişimizdeki ilmekleri örüp tamamlıyoruz. Böylece bir sıra oluyor. Dördüncü, sonuncu şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Böylece bir sırayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi hanımlar bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim. Şişimde 14 ilmeğim var. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. İsterseniz şişlere 13'er ilmek yapın. İsterseniz 15'er ilmek yapın. Bilek ayrımı aynı yapılıyor hanımlar. Son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Topuk bölümünde de yine ilmek sayılarına göre topuk kesim olaylarını da anlatacağım sizlere. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Birinci şişimdeki son ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu. Bu bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Bu orta kısımda ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi patiğimizin şu kenarlarına gelmiş bulunuyoruz. Patiğimizin bu kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 7 ilmeğimi öreceğim. 3. Bakın haroşa olduğu için bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğimi düz örüyorum. Haroşayı ters örenler buraları ters olarak örebilirler. Hem ön hem de arka yüzde. 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7. 7 ilmek haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız hanımlar. Arka bölümde ön yüzdeysek eğer ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka yüzdeysek de ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece bilek bölümünde kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağız. O zaman ilmekleri ters öreceğiz. Taban bölümüne denk gelen diğer şimdiki ilmeklerimi örüyorum. Haroşalı örgü açılan bir örgü olduğu için hanımlar onu da esneterek ölçü almanız gerekiyor. Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Yine ilmeklerimi burada da örmeye devam ediyorum. Bakın son 7 ilmeğim kaldı kenarda. Son 7 ilmeğim haroşa yine düz örüyorum. Bilek bölümündeki 7'şer ilmeklerimiz haroşa oluyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldim. Bilek ayrımından sonra geri dönüyoruz hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Örüyoruz, geri dönüyoruz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz öreceğim haroşa olduğu için. Haroşayı ters örenler bu 7 ilmeği ters örecekler hanımlar. Hem ön hem arka yüzde. Bakın 7 ilmeğimi düz ördüm. Ön yüze bir diş haroşam düştü. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Diğer şişime geçtim. Tabanımıza denk gelen bölüm burası. Buradaki ilmeklerimi de yine ters olarak örüyorum.
Diğer şişime geçtim, tabanıma denk gelen. Yine ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümünde başka yapılacak bir model, ayrıntı, detay hiçbir şey yok. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü öreceğiz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bakın, son 7 ilmeğim kaldı. Bunu düz örüyorum. Şimdi bilek ayrımına geldik. Bakın, geri dönüyoruz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz. Geri dönüyoruz. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Yine sonuncu ilmeğimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı yine haroşa olarak, yani düz olarak örüyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de yine düz örmeye devam edeceğim. Çünkü ön yüzdeyim. Yapacağımız işlem bu. Diğer uca kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Böyle devam edecek. Şöyle baktığımız anda şu kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimde bu kenarlarda şu haroşa dişlerini, sıralarını sayacak olursak toplamda ben buraya 15 diş, 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam denk geldi. Tam uydu. Sizler bu aşamada lütfen patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Arka bölümünü bir miktar ördükten sonra bir 8-10 sıra haroşa örün ya da 12-13 sıra. Sonra ayağınıza bir giyin. Giydikten sonra arka bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Sonra yok sizin verdiğiniz ölçüler küçük oldu, patik ayağıma küçük geldi, yok aman büyük oldu, ayağıma büyük durdu gibi yorumlar yapmayın. Ne olur ayağınıza ölçün. Hani ölçü olarak şöyle mezura ile de göstereceğim hanımlar. Bakın, patiğimin eni. En olarak bakın gösteriyorum. Şöyle. Tam olarak şöyle. 9,5 santim. Tam 10 santim bile değil. Şöyle de esneme payı var. Bilek ayrımına kadar da ne kadar örmüşüm, hemen bunu da göstermek istiyorum. 11 santim daha da şöyle, evet 12 santim. Boyuna kadar da 12 santim olarak patiğimin ön bölümünü örmüşüm. Bir de ayağınızı ölçerken de zaten şöyle esneterek ölçün. Haroşa örgü olduğu için esneklik payı var. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu arka bölümünü kendi ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. 15 sıra haroşam oldu burada. Bu bölümde bilek ayrımından sonra şu bölüm, bakın bu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 24 ilmek ayırdım topuğumuz için. Hani topuk kesiminde rahatlık sağlasın diye. Sizler her bir şişe 13'er ilmek yaptıysanız bu sol tarafa 22 ilmek ayıracaksınız. Eğer ki her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız da bu sol tarafa 26 ilmek ayırmanız gerekiyor. Benim gibi 14'er ilmek yaptıysanız da sol tarafa 24 ilmek ayırın. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Patiğimizin bu topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye 7 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi sayarak ve düz olarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi örüyorum. 24. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmeği örerken kesimimizi yaptık. Sol tarafa siz 22 ilmek ayırdıysanız burada 21 ilmek öreceksiniz. 22.yi örerken kesim yapacaksınız. Şayet bu sol tarafa 26 ilmek ayırdıysanız da 25 ilmek öreceksiniz. 26.yi örerken kesim yapacaksınız. Topuğumuz için arada kalan ilmek sayıları her ilmekte de aynı oluyor. 7 ilmek kalıyor hanımlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim.
Son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrardan geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Ben 23 ilmek örüp 24. örerken kesim yapacağım. Sol tarafa 23 ilmek ayıranlar, 22 ilmek ayıranlar 21 ilmek örüp 22. de kesim yapacak. 26 ilmek ayıranlar da sol tarafa 25 ilmek örüp 26. da kesimlerini yapacaklar. Şimdi yine ilk 7 ilmeğimi haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Diğer ilmeklerimi de yine sayarak örmeye devam edeceğim. 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmek ördüm. 24. örerken şu öndeki ilmeği alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. Böyle kesim yapa yapa birer ilmek hep eksilecek. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesimden sonra tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını böyle ters öreceğiz. Ön yüzde yeniden 23 ilmek örüp 24. de kesimlerimi yapmaya devam edeceğim. Bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz birer birer kesilip eksilene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin topuğu böylece oluşacak. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek, arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi ördüm geldim. İlk başta bu tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerin ardından sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. 22 ilmek ayırdıysanız siz sol tarafa, kesimlerden sonra sağ şişte de 22 ilmek kalacak. 26 ilmek ayırdıysanız da kesimlerden sonra sağ şişte de 26 ilmek kalacak. Yani her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit oluyor. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime alıyorum. Elinize yatkın herhangi bir tığ olabilir. Tığ numarası çok da önemli değil. İlk kesimim şöyle: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmek sayılarımız da aynı anda bitecek. Bir de çokça sorulan sorular: sağ patiğin kesim yönü sağ tarafta, sol patiğinki de sol tarafta mı diye yorumlarda soruluyor. Hanımlar, her iki patiğin kesim yönü de topukta aynı tarafta oluyor. Zaten gizli kesim olduğu için kesim izi belli bile değil. Sizler bildiğiniz, sevdiğiniz farklı patik, topuk yöntemleri varsa onları da kullanabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde patiğinizin topuğunu yapabilirsiniz. Yine devam ediyorum kesimlerimi yapmaya. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Kesimimiz bu şekilde. Son 2 ilmeğim kaldı. Yine kesimlerime aynı şekil devam ediyorum. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Şu anda tığımda gördüğünüz üzere hanımlar 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden toplayıp en sonunda buraya 2 tane de zincirimi çekiyorum ve ipimin ucunu kesiyorum. Topuğumuza bakmadan hemen önce ipimizin ucunda şöyle düğümleyerek gizleyelim, sağlamlaştırarak. Bakın, ilmek aralarından geçirerek gizliyorum. Ön bölümde hani sarı ipimizin ucunu başladığımız yerde ve kestiğimiz yerde de yine bakın uçlarını buralara bu şekilde gizledim hanımlar. Evet, hemen bakalım topuğumuza. İşte bakın, gizli kesim olduğu için kesim yeri belli bile değil. Patiğimizin topuğu gayet şık, düzgün, sade görünüyor. Bu şekilde. Görüntü itibariyle patiğimiz bu. Bitmiş haliyle hemen ölçüsüne yine vereyim hanımlar. Özellikle diva patik ölçü vermiyor diye hanımlar arasında dedikodular yayılıyormuş. Buyurun.
23 santim oldu enine. Bakın hanımlar. 23 santimlik bir patik. Esneme payını da şöyle göstereyim. Bir de manken ayağıma da giydireyim. Ayağımızda da birlikte görelim patiğimizi. Gayet kolay, hoş bir patik oldu. 5 şiş patiğe ilk kez başlayacak, ilk kez deneyecek olan hanımlar için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Zorlanmadan yapabilecekleri bir model. Evet, patiğimiz şöyle manken ayağımızda da. Şöyle esneklik payını da arkadan şöyle de göstermek istiyorum. Patiğimizin tabanı, yanları, topuğumuz bu şekilde. Modelimiz bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.